Eğer yeni bir eve geçmek istiyorsan bu videoyu bitir. Sadece bir tekniği uygulayacaksın. Artık şehrin sıkışıklığından, trafiğinden, yaşadığın çevrenin rahatsız eden bakışlarından, dedikodularından ya da her şeyinden bıktın, usandın ve hep hayalinde kurduğun, belki gittiğin ya da gitmeyi hep istediğin bir sahil kasabasında kendi evini alıp sıfırdan yerleşmeye ne dersin? İnanın imkansız değil. Zihnine gelen tüm amalı başlayan soruları bir kenara bırak ve bu çalışmayı yap. Yap ki artık yeni hayatına, yeni evinde başla diyoruz ve her zamanki gibi video içerik bilgisiyle başlıyoruz. İlk olarak bilinçaltı bilgisi, daha sonra nefes egzersizi bölümü, son olarak da duygu his yüklemesi yapacağımız manifestimiz olan evin tüm detaylarını anlatıp anlata yaşayacağımız bölüm yer alıyor. Evet, vakit kaybetmeden bilinçaltı bilgisine geçiyoruz. Bu bölümde sizi sıkmadan çok kısa bilinçaltı bilgileri veriyorum. Çok teknik detaylara girmiyorum. Neden? Bu konuda uzman mentörler ne diyordu? Feste çok bilen değil, bolca pratik yapan kazanır. Biz de zaten her içerikte, çalışmada bolca pratik yapıyoruz. Evet, Joe Dispenza, kendiniz olma alışkanlığınızı kırmak. Kısa bir cümle arkadaşlar. Duygular iş başındaki enerji olduklarından, dış yaşamınızdan deneyimlediğiniz ve etkileşim kurduğunuz her şey kendisine bağlı enerji yüklü bir duygu içerir. Evet, duygular çok önemli diyoruz. Biz de zaten çalışmayı yaparken bolca duygu his yüklemesi yapıyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar rahatlama ve nefes egzersizi bölümüne. İlk kez dinleyenler için bu bölümde de sadece 4 tur nefes alıp veriyoruz. Bu ne işimize yarıyordu? Bol düşünceli halimiz olan beta frekansından alfaya geçmemize yarıyordu arkadaşlar. Bilinçaltımızın her daim yaşadığı şimdi olan alfa frekansına. Evet, rahatlama ve nefes egzersizi bölümüne geçmeden önce buraya kadar geldiyseniz zaten artık bu çalışmayı yapacaksınız. Sadece 10-15 dakika arası sürüyor. Çalışmayı yaptığımızda bir bardak suya bir miktar su dolduruyoruz. Ne zamana kadar? Ta ki bardaktan su taşana kadar. Bu konuda da Neville Goddard'ın bir sözünü kaynak olarak alıyoruz. Ne diyordu? Artık dileğin tezahürü size normal geliyorsa dilek fiziksel dünyanızda gözükür. En rahat olduğumuz pozisyona geçelim, oturalım, uzanalım. Araba koltuğu olabilir, ofis koltuğu, evinizde yerde minder, yatağınız, uzanabilirsiniz. Tipik meditasyon oturuşunda da bulunabilirsiniz. İstisnamız neydi arkadaşlar? Kimse bize telefon ya da seslenme yoluyla rahatsızlık vermiyor. Yerleştiysek, oturduysak ne diyorduk? Dünya alma verme döngüsü üzerine kurulu. Videomuza şimdi like atalım. Abone olmayanlar abone olsun. Videonun sonunda da eğer beğendiysek teşekkürler, minnettarım ya da o eve sahibim yorumunu yazalım arkadaşlar diyorum ve burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Gözlerimiz kapalı da olabilir, açık da olabilir. Açıksa sadece videodaki bir görsele bakıyoruz. Kapalıysa da imajine ediyoruz. İmajine etmekte zorlanan arkadaşlar videoyu bir kere bir baştan sona izlesinler. Zaten özel olarak seçtiğim fotolar bulunuyor arkadaşlar. Manifestimize uygun. Evet, ağzımızdan üfleyerek verdikten sonra tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Geçmişin kaygıları, geleceğin endişeleri, şimdiki sorunlar, evdeki tadilatlar, bitmez tükenmez işler, bu sorunların hepsini bir kenara bırakıyoruz ve artık bilinçaltımızın sürekli yaşadığı şimdiki frekans olan alfaya geçiyoruz. Son kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz.
Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Ses efektini veriyoruz ve arkadaşlar ilk kez dinleyenler için tekrar açıklayayım ben bunu. Kuş sesi efekti vereceğim. Her sesi duyduğumuzda zihnimizin bir katman derinliklerine gittiğini hayal edeceğiz arkadaşlar, imajine edeceğiz. Her kuş sesi duyduk bitimiyle birlikte sanki böyle asansörün ilerlediğini düşünelim. Zihnimizin bir katman derinliklerine gideceğiz arkadaşlar. Yine bunu 4 tur yapıyoruz. Bilinçaltımıza, bilinçli aklımızda ulaşabildiğimiz en yakın frekans olan, yani duygu his yüklemesi yapacağımız olan teta frekansına erişimimizi sağlıyordu arkadaşlar. Bu frekansa doğal yollarla biliyorsunuz uykuya yatmadan hemen önce ya da sabah ilk uyandığımız zaman ulaşabiliyorduk. Biz de bu teknikle gün içinde de ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet, kuş sesi geliyor ve geldi. Kuş sesinin bitimiyle birlikte zihnimizin bir katman derinliklerine ilerledik. Evet, tekrar kuş sesimiz geliyor ve geldi. Kuş sesinin bitimiyle birlikte zihnimizin bir katman daha derinliklerine ilerledik. Evet, tekrar kuş sesimiz geliyor ve geldi. Kuş sesinin bitimiyle birlikte zihnimizin en derinliklerine ulaştık. Evet, teta frekansında bulunuyoruz. Şehir hayatının o bitmek bilmeyen keşmekeşinden, trafiğinden, gürültüsünden o kadar yorulmuştuk ki artık tek hayalimiz var değil mi arkadaşlar? Sahil, hepimizin hayalidir bu. Sahil bir kasabada, sakin, sessiz bir sahil kasabasında bahçeli, müstakil bir evde yeni bir hayata başlamak. Ve dileğimiz gerçek oldu. Nedenin nasılını hiç düşünmüyoruz. Lütfen imajine ediyoruz. Bundan sonra bolca duygu, his yüklemesi yapacağız. Gerçekten sahipmiş gibi yaşayacağız ki zaten ne diyorduk? Biz zaten sahibiz o eve. Yıllarca bu hayali kurduk. Bunun için çalıştık, birikim yaptık ve sonunda o büyük gün geldi çattı. Artık her şeyimiz hazır. İnternette o meşhur sarı sitede gezinirken karşımıza bir ev çıktı. Fotoğraflarını gördüğümüz o an kalbimiz daha hızlı çarpmaya başladı. Sanki tam olarak hayalimizdeki yerdi. Hemen arabaya atladık ve saatler süren bir yolculuğun ardından o çok istediğimiz sahil kasabasına vardık. Lokasyonu siz belirleyin. Hep tipik Ege sahil kasabası derler ama tabii ülkemizin her yeri güzel. Karadeniz kıyıları da var, Akdeniz kıyıları da. Evet, kasabanın girişinden itibaren içimizi bir huzur kapladı. Temiz hava, sessizlik, kuş sesleri. Şehre dair ne varsa geride kalmış gibiydi arkadaşlar. Evi canlı canlı gördüğümüz o anı asla unutmuyoruz. Hayalin içinde hayal kuruyoruz. Sanki bir film şeridinin içindeyiz. Fotoğraflarından bile daha güzel arkadaşlar. Kapıdan içeri adım atar atmaz o geniş bahçeyle karşılaştık. İşte bu dedik. Burası bizim yerimiz. Tabii yanımızda kim var? Kendimizi en yakın hissettiğimiz kişiler var. Aileden olabilir, dostlarımızdan, komşularımızdan, akrabalarımızdan. Onlarla bu anı paylaştığımızı, bu sevinci lütfen hayal edelim. Eve ilk kez adım atıyoruz. Bahçeyi gördük, böyle domateslerimizi, biberlerimizi ekeceğimiz o minik böyle kavun karpuz ekeceğimiz yer. Akşamları dostlarımızla oturup keyif yapacağımız, kamelyası, mangalımızı yakacağımız barbekü köşesi olan bir yer hayal edin lütfen. Her detayıyla tam olarak da aklımızdaki gibiydi. Böyle zaten görmüştük. İçeriye girdiğimizde de hayranlığımız devam etti. Geniş bir ferah salon, hayallerimizdeki gibi bir ada mutfak. Ben öyle dedim, siz farklı da diyebilirsiniz tabii. Evet, biraz tadilat gerektiriyor böyle ev ama potansiyeli inanılmaz. Burada da yaratıcılığımız devreye girecek.
O an kararımızı zaten vermiştik ve satış işlemlerimizi de bitirdik, eve sahip olduk. Tapu, banka falan filan derken bir hafta içerisinde anahtarlarımız elimizde. O anki mutluluğumuz ve heyecanımız tarif etmemiz imkansız değil mi? Lütfen şimdi onu hissediyoruz. Şimdi onu hissedeceğiz ki duygu, his önce gelir, sonra dilek gelir. Dilek geldiğinde de zaten bize normal gelir diyordu değil mi Neville Goddard? Evet arkadaşlar, yeni evimizde ilk sabahımız, gözlerimizi açtık, içeri sızan güneş ışığı, pencereden gelen kuş sesleri ve mis gibi iyot kokusu, sahil kasabası dedik değil mi? Yıllardır ilk defa böyle bir alarm sesi, ne bileyim şehir trafik araba sesiyle uyanmadığımızı düşünüyoruz ve huzurla uyanıyoruz. Şehirdeki o boğucu sabahlardan sonra bu adeta bir rüya. Hemen kahvaltımızı yapıp işe koyuluyoruz. Önümüzde bir tadilat süreci var. Ama bu bizi hiç yormuyor böyle. Aksine inanılmaz keyif veriyor. Çünkü her böyle çekiç darbesi, fırça darbesi bizi hayalimizdeki yuvaya bir adım daha yaklaştırıyor. Salonun duvarlarını kırarken lütfen çekiç sesini duymanızı istiyorum arkadaşlar. Ne diyorduk biz? Tüm duyu organlarımızı kullanacağız. Görme, duyma, dokunma. Çat çat duvarları kırdık, mutfağı yeniledik, banyoyu baştan aşağı değiştirdik. Her köşesini kendi zevkimize göre milim milim işledik. Bu süreçte tabii ki ustalarla da çalıştık ama biz de elimizden geldiğince her işin bir ucundan tuttuk. Boya yaptık, boya kokusunu duymanızı istiyorum. Mobilya montajladık, bahçeyi düzenledik. Bu evin her zerresinde bizim emeğimiz, bizim alın terimiz var. Özellikle terasımız ve bahçemiz bizim için en özel alanlarla doldu. Özellikle terasımız ve bahçemiz bizim için en özel alanlar oldu. Biliyorduk ki yaz akşamlarında en çok vakti burada geçirecektik. Böyle ne bileyim, artık size bırakıyorum da salıncağımızı kurduk, çiçeklerimizi ektik, bahçe mobilyalarımızı yerleştirdik. Her şey yavaş yavaş şekilleniyor ve ortaya çıkan sonuç, bunu sonucu böyle bir fotoğraf karesi gibi imajine etmenizi istiyorum. Evet, fotoğraf karesi gibi ortaya çıkan tüm tadilat işlemlerinden sonraki sonuç. Bunu imajine edelim ve burada böylece kalalım arkadaşlar. O mutluluğu, duyguyu, hissi yaşadığımız o anki yaşayacağımız tüm duygu, hissi şimdi yaşayacağız. Orada kaldık. O anda bir kapı çalması. Kapı çalması, kim geldi derken yeni komşularımız geldi. Onlar da bizim gibi böyle İstanbul'dan kaçıp, İstanbul dedim de yani büyük şehir ya da orta ölçekli iller de olabilir. Şehir merkezlerinden kaçıp gelmiş, yerleşmişler. Bizden böyle birkaç yıl önce gelmişler ve bu hayata çok da adapte olmuşlar. Ellerinde sıcacık bir keple hoş geldine gelmişler. O kadar sıcak, o kadar samimi insanlar ki hemen böyle kaynaştık. Bize kasabayı anlattılar. Nereden ne alınır, en iyi balıkçı neresi, pazar nerede kurulur, hepsini tek tek anlattılar. O an anladık ki sadece bir ev değil, aynı zamanda harika komşular da kazanmıştık, dostlar kazanmıştık. Şehirdeki o apartman hayatının soğukluğundan sonra bu sıcak karşılama bize ilaç gibi geldi. Evet, böyle artık tadilat da bitti. Evimiz tam istediğimiz gibi oldu. Sabahları bahçemizde kahve içerek güne başlıyoruz. Kahve kokusunu duyuyoruz, tadını alıyoruz. Şimdi lütfen kendi ektiğimiz domateslerden, biberlerden salata yapıyoruz. Akşamları mangalımızı yakıp dostlarımızı ağırlıyoruz. Deniz kenarında uzun yürüyüşler yapıyoruz. Bisiklete biniyoruz. Trafik derdi yok, korna sesi yok, kalabalık yok. Sadece huzur, sessizlik ve doğa var. Bazen durup düşünüyoruz ve diyoruz ki iyi ki bu kararı vermişiz. İyi ki cesaret edip o adımı atmışız. Şehirde kaybettiğimiz kendimizi burada, bu sakin kasabada yeniden bulduk. Evet arkadaşlar, hayat o kadar kısa ki onu mutsuz olduğumuz yerlerde tüketmek yerine hayallerimizin peşinden giderek yaşamalıyız. Evet, hikayemiz belki size ilham olur. Yeni hayatımızda yaşadığımız her an için
her sabah bu evde uyandığımız için. Mümkün olduğunca bu çalışmayı tekrar ediyoruz arkadaşlar. Özellikle sabah ilk kalktığımızda ve gece yatmadan diyorum. Ve içeriğimizin sonuna geldik. Dediğim gibi yorumlara teşekkürler, minnettarım. Oh eve sahibim yazmanızı istiyorum. Like atalım ki daha çok kişinin önüne bu içerik düşsün. Biliyorsunuz algoritma bu şekilde çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.